Sevgili Kaya ELC kanal takipçileri, herkese merhabalar. Bugün sizlere evlerimizde sıkça karşılaştığımız bir probleme çözüm önerisi sunacağım. Ve çok kolay, çok basit bir şekilde evlerimizde kullandığımız bu el blenderlarının tamirini yapacağız. Hem de çok ucuza, neredeyse bedava diyeceğimiz bir şekilde bunun tamirini yapacağız. Bakın, bu el blenderının buradaki plastik aksamı zaman içerisinde erimiş arkadaşlar. Genelde bayanlar bunları tam oturtmadan yerine blenderlarını çalıştırdıkları için veya çalıştırma esnasında gevşediği için bu esnada bu plastik kısım dönerken şu içindeki mil kısmını yalayarak dönmeye başlıyor ve bu da buradaki plastiğin deforme olmasına, ağzının bozulmasına sebep oluyor. Bir müddet sonra tabi buradaki plastik aksam bozulduğu için bu, siz ne kadar burayı oturtsanız da artık karşısındaki metali tutamadığı için, yani tam oturmadığı için döndüremiyor ve gitgide daha da fazla erimeye sebep olup blenderınızın artık kullanılamaz hale gelmesine sebep oluyor. Kimi zaman da bunun en büyük nedenlerinden biri de blenderın gücünden, yani parçalayacağı, yoğuracağı malzemenin çok katı olmasından, blenderın gücünden daha fazla olmasından dolayı buradaki plastik aksam zaman içerisinde aşınıp deforme olup kullanılamaz hale geliyor. İşte şimdi sizlere ben bu plastik aksamı servislere bir dünya para ödemeden nasıl evimizde kendimiz onarabiliriz, size onu göstereceğim. Şimdi hadi gelin, lafı daha fazla uzatmadan bu plastik aksamı çok kolay bir şekilde ve çok ucuz bir şekilde nasıl onarabiliriz, hep birlikte onu görelim. Şimdi bu işlem için bizlere tam şu plastik aksamın içerisindeki bu artı şeklinde olan yuvaya oturabilecek kalınlıkta bir plastik, bir böyle sert bir malzeme lazım arkadaşlar. Bakın, ben baskı devre yapımında kullandığım bu plaketten faydalanacağım. Bu plaketin kalınlığı şöyle baktığımda tam oradaki artının yuvasına oturacak şekilde arkadaşlar. Siz de tam oradaki yuvanın kalınlığına yakın kalınlıkta bir plastik malzeme bulabilirsiniz veya bunun gibi sert ama kesip işleyebileceğiniz bir şey olması lazım. Kesip işleyebileceğiniz bir malzemeyle bu işleme başlayacağız. Şimdi isterseniz hadi gelin hemen bu elimdeki baskı devre plaketini tam bu artı şeklinin uzun, yani şu artının baştan başa olacak şeklinde bir keselim. Tam olarak oraya bir oturtalım ve kalan kısmına da devam edelim. Bunu nasıl keseceğiz diye sorarsanız bir maket bıçağı ve düz bir cetvel yardımıyla veya metal bir parça yardımıyla istediğimiz kalınlığa yakın bir şekilde keseceğiz. Ben şimdi cetvelimi ve maket bıçağımı ayarlayayım, ondan sonra da bu parçayı keselim. Evet arkadaşlar, bakın ben bu metal cetveli kullanacağım. Şöyle yakın bir şekilde, dediğim gibi bu plastik parçayı hemen keselim. Maket bıçağımın ağzı gördüğünüz gibi çok iyi değil. Zaten çok iyi de olmasına gerek yok. Ben onun için maket bıçağının bu ağzıyla keseceğim. Hemen şöyle cetvelimin kenarından, siz de metal bir şey kullanmaya özen gösterin ki maket bıçağının ağzı kesmek istediğiniz bu cetvel gibi malzemeye herhangi bir zarar vermesin arkadaşlar. Hemen şöyle kenarlarından birer çentik bırakıyorum. Bu işlemi yaparken çok dikkatli olun. Elinizi ayağınıza kaçırıp herhangi bir kazaya sebebiyet vermeyin. Şimdi hemen şu kısımdan da şöyle keseceğim arkadaşlar. Yani hem önlü hem arkalı maket bıçağıyla böyle iz bırakıyorum. Bakın, az kaldı kaçırıyordum elime. Allah'tan bir kazaya sebebiyet vermedik. Sonrasında bunu herhangi bir pense veya şey yardımıyla arkadaşlar gördüğünüz gibi tık diye kırabiliyorsunuz hemen. Şimdi bu malzemeyi siz plastik de kullanabilirsiniz, dediğim gibi. Tam bunun içerisine oturacak şekilde, şu an oturmuyor gördüğünüz gibi, bir miktar kalın, ki ben bilerek kalın yaptım. Yani çok ince yapsaydım bu sefer büyütmem mümkün değildi. Ama bunu bir iğne ile
veya maket bıçağınızın sırtıyla şöyle bakın çok kolay bir şekilde yontuluyor. Eğer plastik bulamazsanız bu bakır plaketler bu iş için dört dörtlük. Bundan elektronik malzeme satanlardan alıp çok küçük bir ölçü alsanız yeter. 5 santime 5 santim, 10 santime 10 santim, ellerinde ne varsa alsanız yeter. Daha sonrasında da bu iş için kullanabilirsiniz. Çok düşük, çok cüz'i bir fiyatı var bu bakır plaketlerin. Çünkü öğrenciler için satılan bir malzeme zaten. Ucuz bir malzeme. Bakın bu şekilde küçük bir iyeniz varsa bu şekilde iyeleyerek veya biraz önce dediğim gibi maket bıçağının şu sırt kısmıyla yavaş yavaş yontarak istediğimiz kalınlığa getiriyoruz bunu. Bakın bu hatta iyiden daha iyi oluyor yontma konusunda. Burayı yonttuktan sonra tabi yaparken tekrar bakıyoruz. Fazla almayalım malzemeden diye. Bakın yonttuğumuz bu plaket parçası tam buradaki artının içine girdi ve gayet de güzel bir şekilde oturdu. Tam dibine kadar da oturabilmesi için şu ağız kısmını da düz bir şekilde iyelerseniz çok daha iyi olur. Tam otursun dibine. Evet. Bu kısmı ayarladıktan sonra hemen bunun kadar bir parça daha ayarlıyoruz. Benim bu yaptığım gibi siz de elinizdeki plastik parçayı gördüğünüz gibi bu da tam bir şekilde oturdu. Blender'ın buradaki yuvasına. Hemen şimdi bunun da şu kafa kısmını biraz daha düzeltelim. Eğer kullanacağınız malzeme plastik olursa eminim bundan daha kolay olacak işlemi sizin için. Rahat bir şekilde işleyebileceksiniz. Çünkü bu malzeme sert bir malzeme. Ama imkanınız varsa ben derim ki bu malzemeden alın, bununla yapın. Çünkü bu dört dörtlük bir sonuç veriyor. Plastik yamulabilir, eğilebilir, istediğiniz formu korumayabilir, bozulabilir. Onun için böyle bir malzemeyle yapmanız sizin için çok daha iyi. Şimdi yapacağımız şey ise bakın bu plaketin bu kısmıyla bunun bu kısmını artı şeklinde birbirine oturtmak. Onun için bunun bu orta kısmından ve diğer plaketin de orta kısmından birbirine artı şekilde geçecek bir oyuk açacağız. Bu oyukları çok fazla açmayın. Birbirine oturduğu zaman yani hem bundan biraz oyuk alın hem de diğerinden biraz oyuk alın ki rahat bir şekilde artılar birbirine geçsin ve birbirini tutsun arkadaşlar. Tek taraflı yaparsanız birbirini tutmaz artılar ve bozulur formu. Onun için ikisinden de birazcık bakın çok kolay bir şekilde bu elimde görmüş olduğunuz iğne ile bu iyeleniyor. Elinizde demir testeresi varsa onunla yapabilirsiniz. Veya başka işte plastik için yapıyorsanız bir maket bıçağını ısıtıp yapabilirsiniz. Yani her halükarda bizim bu işlemi yapmamız lazım. Eğer servislere bir dünya para vermek istemiyorsak. Ki çok uzun bir işlem değil.
Topu 15-20 dakikada yapabileceğiniz bir işlem arkadaşlar. Masanın üzerinde yapınca herhalde kamera da titriyor. Onun için beraberinde kamera da sallanıyor. Onun için bu şekilde yapıyorum. Eğer bir mengeneniz varsa, ki benim var da herkesin yoktur diye ben mengeneyle yapmıyorum. Çünkü o şekilde yaptığım zaman bazı arkadaşlar diyor ki ya herkesin evinde mengene mi var? Herkes bunu nasıl yapacak falan diyor. Onun için mengenesiz elde bunu rahatlıkla yapabileceğinizi göstermek istiyorum. Yoksa bakın arkadaşlar, benim bunu yapabilmek için aynı zamanda vızvızım da var. Çok rahat bir şekilde bu işlemi yapabilirim. Ama herkes yapabilsin diye elde nasıl yapılabileceğini göstermek istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi ilk malzememizin çentiğini açtık. Burada önemli olan diğer plaketin bu çentiğin içerisine rahat bir şekilde giriyor olması. Gördüğünüz gibi burada da bakın diğer plaketim rahat bir şekilde girdi. Şimdi aynı çentikten diğer plaketi de açacağım. Yani buna da açacağım ki birbirine artı şeklinde rahat bir şekilde oturabilsin bu plaketler. Açtığımız çentikler tam manasıyla oturdu yerine ve gayet güzel bir şekilde oldu. Şimdi bu parçanın bir tanesini tam şu uç kısmından denk geldiği yerden keseceğim ben. Şimdi bizim bu artı şeklini oluşturan parçamız gayet güzel bir şekilde hazırlanmış oldu. Bakın bu şekilde oturttuğumuzda tam artı formunu vermiş olduk. Biraz ince el işçiliği istiyor. Birazcık uğraştırıyor evet, ama dünya para vermeyi istiyorsanız hazırını da alabilirsiniz. Ama bedavaya kendim halledeyim istiyorsanız bu işlemi maalesef biraz uğraşarak yapmak zorundasınız. Evet, birazcık şu kenarlardan yine iğne ile almam gerekiyor. Çünkü zorluyor birazcık. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi artı şeklimiz tam manasıyla çok güzel bir şekilde 0'a 0 oturdu blenderımızın ağzına. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra bu parçaları biraz gres yağıyla yağlayacağız. Bu gres yağımızın ne işe yaradığını da birazdan öğreneceksiniz. Sabrederseniz parmağınızın ucuyla şöyle bu parçaları güzelce gres yağıyla yağlıyoruz. Bu benim elimde gres yağı var ama siz gres yağı kullanmak zorunda değilsiniz. Makine yağı olur, zeytinyağı olur, ayçiçek yağı olur. Yani yağ ile bu parçaları yağlamamız lazım sevgili dostlar. Çünkü bu malzemelere bir kayganlık vereceğiz. Öncelikle şu küçük parçamızı yağladık ve üzerinden yağladıktan sonra şöyle fazlalıklarını biraz alalım. Çok bol bol olmasına gerek yok. Sadece her yüzü yağlansın yeter. Şimdi birinci parçayı yağladık arkadaşlar. Sıra geldi ikinci parçaya. İkinci parçayı da biraz yağlayalım. Çok az malzemeler gördüğünüz gibi, yani çok küçük küçük, zaten yapacağımız yer küçük olduğu için küçük küçük malzemelerle işimizi çok basit ve ucuz bir şekilde halletmiş olacağız. Bakın bu şekilde yağladım her tarafını malzemenin. Mümkün mertebe şu aralara dahi yağlamaya çalışın. Yağladıktan sonra bunu hemen diğer parçayı getiriyorum ve
birbirine geçiriyorum bu şekilde. Gördüğünüz gibi artı formumuz yine gayet güzel bir şekilde oluştu. Tamam, bunu bu şekilde koyuyoruz. Şimdi gres yağı ile artık işimiz kalmadı. Yani yağ ile işimiz kalmadı. Şimdi bundan sonraki yapacağımız işlemse arkadaşlar, hemen şu gösterdiğim İran yapıştırıcılarından kullanacağız. Bu İran yapıştırıcıları tüm hırdavatçılarda neredeyse bulunuyor. Ve bu şekilde 2 tüp halinde arkadaşlar. Bakın benim kullandığım bu 2 tüp yazan Jala Sanj marka bir İran yapıştırıcısı. Bu 2 tüpten çok azar miktarlarda birbirine karıştırıyorsunuz birebir oranında. Ve bunlar donduğunda taş gibi sertleşiyor arkadaşlar. Plastikten daha sağlam bir form alıyor. Plastikten daha sağlam oluyor. Şimdi biz bu İran yapıştırıcısından, tüplerinden birazcık karışım hazırlayacağız. Şöyle. Biraz bu beyazdan katalım. Biraz çok olmuş olabilir. Ama az olup yetişmemesinden daha iyi. Hemen şu diğer tüpten de neredeyse aynı miktarda katacağız. Evet, gördüğünüz gibi birebir oranında yaklaşık bu 2 tüpü, daha doğrusu bu 2 tüpün içerisindeki malzemeyi karıştıracağız. Kutusundan kendi kaşığı da çıkıyor arkadaşlar. Hemen bunları güzelce şöyle gri bir renk alana kadar iyice karıştırıyoruz. Epoksi yapıştırıcı deniyor bu yapıştırıcılara. Donduğunda çok sert bir kıvam alıyor. Kaya gibi sertleşiyor işte, yani siz anlayın. Bu kıvama gelmesi için de bu 2 kimyevi maddeyi birbirine güzel bir şekilde harmanlamamız gerekiyor. Kokusu biraz kötü ama işinizin bitmesi için, işiniz açısından biraz katlanacaksınız buna. Şimdi arkadaşlar bu karışımı hazırladıktan sonra, böyle güzel bir şekilde hazırladıktan sonra hemen bu yapacağımız yeri güzel bir şekilde temizlememiz lazım. Ben bir diş fırçası yardımıyla şöyle içerisinde herhangi bir plastik artığı falan var mı diye şöyle güzelce temizliyorum. Bakın şimdi bu şeyin içerisine bu İran yapıştırıcısını güzelce yerleştireceğim. Şöyle ilk başlarda kıvamı koyu ama akışkan bir şekli var. Dışına taşırmadan, sağa sola vurmadan arkadaşlar şöyle koyacağım. Ve hemen bu hazırlamış olduğum artıyı şeyin içerisine gördüğünüz gibi güzel bir şekilde iteceğim ve hafif hafif de şöyle dibine otursun diye vuracağım arkadaşlar. Güzelce dibine oturduğu ve artık her yanı da gres yağlı olduğu için bu malzemenin, bakın şöyle bir tornavida yardımıyla da şu kenarlarını, fazlalığını alacağım. Çünkü aksi takdirde çıkmasına mani olabilir sertleştikten sonra. Gres yağıyla yağlamamızın sebebi işte bu İran yapıştırıcısının plakete yapışmasını önlemekti arkadaşlar, amacımız. Yapışma ihtimali olan yerlerden güzelce alıyorum. Ve artık bunu gördüğünüz gibi şöyle görüş açısı müsait bir şekilde tutayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde sertleşmeye bırakacağız ve sertleştikten sonra da içindeki bu plaketleri rahat bir şekilde çekip alacağız.
Daha sonrasında da istediğimiz gibi rahat bir şekilde kullanacağız. Bu yapıştırıcıyla hazırlanmış blenderımızı isterseniz kurumaya bırakalım. Yaklaşık 1 saat kadar bir süre içerisinde sertleşiyor. 1 saat bekleteceğiz. Ondan sonra da bu plaketleri çıkarıp kullanıma hazır hale getireceğiz. Hadi şimdi isterseniz gelin biraz bekleyelim. Daha sonrasında da nasıl olmuş hep birlikte görürüz. Evet sevgili arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi plaketimizi çıkardıktan sonra blenderımızın bu kavrama kısmının İran yapıştırıcısıyla yapılmış hali gördüğünüz gibi. Şimdi buraya hemen iyice sertleştiğinden emin olduktan sonra şimdi bu kısma bakın, hatta şöyle biraz daha açılı göstermek istiyorum. Her yerinin tam manasıyla olduğunu görün istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artı şekli 4 dörtlük bir şekilde oldu. Şimdi buraya blenderımızın bu bıçağının ağız kısmını denk getirip oturtturacağım. Zaten kendi otomatik denk gelecek arkadaşlar. Orijinali de bu şekilde olduğu için. Ve ondan sonra bakalım çalışacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Evet. Yerine taktım. Ve blenderımın hemen şu fişini bir açayım. Ve fişe bir takalım blenderımızı ve bakalım çalışacak mı?